Merhaba, bu videoda çift renkli gerçek Selanik örgünün nasıl yapıldığını anlatacağım. Bir tarafı bu şekilde görünüyor, diğer tarafı da bu şekilde görünüyor. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Eğer daha önce hiç Selanik örgü örmediyseniz kanalımda tek renk Selanik örgü yapımı var. Öncelikle o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Böylece örgünün mantığı daha net kafanızda oturur. Başlayalım. Bu modelimiz için ya misinalı şiş kullanmamız gerekiyor ya da bu şekilde iki ucu açık şiş kullanmamız gerekiyor. Bu çorap şişi, bunların uzunları da mevcut. İki renk belirliyoruz. Ben bir mavi bir de bordo belirledim. Mavi renk benim ana rengim olacak. Bordo da kontrast ikinci rengim olacak. Ana rengimizi alıyoruz ve ilmek atacağız. Burada çift ya da tek sayıda ilmek atmanızın bir önemi yok. Normal bir şekilde nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde ilmek atıyoruz. Başlıyorum. On bir tane ilmek attım. Şuraya bir düğüm atıyorum ki çıkmasın. Şu şekilde tutuyorum. Burada sırayla öreceğiz. Bir bordo rengimizde öreceğiz. Bir mavi rengimizde öreceğiz. Şimdi ben ana renk olarak mavi rengimi belirledim. Kenar ilmeklerimi, yani baştaki birinci ve sondaki ilmeğimi mavi renkli oluşmasını istiyorum. Bu yüzden bunları sadece mavi renkli örerken öreceğim. Bordo renkli örerken baştaki ve sondaki ilmeklerimi örmeyeceğim. Siz de hangi rengin kenar rengi olmasını istiyorsanız sadece o renkle örerken kenarları örün. Şimdi 4 sıra işlem yapacağız ve örgümüz bu 4 sıranın tekrarı şeklinde olacak. Başlayalım. Ben kenar rengimi mavi ile öreceğim için şu an ilk ilmeğimi örmüyorum. O yüzden bunu kaydırdım. Kırmızı ipimi aldım. Birinci ilmeğimi düz örüyorum. Düz ördüm. İkinci ilmeğimi kaydıracağım. Ama kaydırmadan önce sağ şişime bir kere bordo ipimi doluyorum. Şu şekilde. İlmeğimi ters örer gibi şişimi geçirip çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz öreceğim. Düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi kaydıracağım. Ama kaydırmadan önce sağ şişime ip doluyorum. Bordo ipimi doladım. Ve ilmeği kaydırdım. Sonrakini düz örüyorum. Sıradakini kaydıracağım. Kaydırmadan önce sağ şişime ipimi doluyorum ve bu ilmeği kaydırıyorum. Aslında yaptığımız bir tane düz ör, bir tane dola ve kaydır şeklinde olacak. Sıradakini düz örüyorum. Sonrakini kaydırıyorum. Bunun için şişime ipi doladım ve kaydırıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Son ilmeğim kenar ilmeğim. Bunu mavi ile öreceğim. O yüzden bunu da direkt kaydırdım. Birinci sıramız tamamlandı. İkinci sıraya geçiyorum. Örgüyü şişimizin diğer ucuna şu şekilde kaydırdık ve mavi ipimizi de kırmızının yanına getireceğiz. Mavi ile örüyorum. Kenar ilmeğimin mavi olmasını istediğim için mavi iple geldiğimde öreceğim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeklerimize bir bakalım. Bir tane tek başına duran ilmek var. Bir tane şu şekilde bakın birbirine dolanmış ilmek var. Yine sıradaki tek başına duruyor. Sonraki birbirine dolanmış. Bu şekilde bir tek bir dolanmış şeklinde ilerliyor. Biz örgümüz boyunca bu birbirine dolanmış ilmekleri bir bütün olarak düşüneceğiz. Ve bunlara birlikte işlem yapacağız. Bu aklınızda bulunsun. Bu sırada
Tek olan ilmekleri kaydıracağım. Birbirine dolanmış olan ilmekleri ise ters öreceğim. Şimdi birinci ilmeğim tek başına duruyor. Bunu kaydıracağım. Ama kaydırmadan önce sağ şişime mavi ipimi bir kere doladım. Sonra ters örecekmiş gibi ilmeğe şişimi taktım ve çıkardım. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Sıradaki ilmeğim birbirine sarılmış ilmekler. Bunları birlikte ters örüyorum. Ördüm. İpimi tekrar arkaya aldım. Sıradaki ilmeğim tek başına duran bir ilmek. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce sağ şişime ipimi doladım. Daha sonra bu ilmeği örmeden sağ şişime kaydırdım. Sonraki ilmeğim birbirine dolanmış ilmek. Bunu ters öreceğim. İpi kendimden tarafa aldım ve ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim tek başına duruyor. Bunu kaydıracağım. Normalde ipi böyle tersine alıp böyle yapıyorum. Ama kolay bir yöntem olarak göstereyim. Şu şekilde takıp ipi dolarsak da aynı sonucu elde ederiz. Sonraki ilmeğim bakın çift birbirine dolanmış. Bunu ters örüyorum. Sonrakini kaydıracağım. Önce ipimi doluyorum. Şu şekilde göstereyim. Sağ şişime ipimi doladım. Taktım ve kaydırdım. Sonrakini birlikte ters örüyorum. En son ilmeğimde tek duran ilmek. Bunu da kaydırıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. İki ip de yan yana geldi. Örgüyü çeviriyorum. Üçüncü sıradayız. Şimdi en son mavi ipimle ördüm. Şimdi kırmızı ile öreceğim. Bir kırmızı, bir mavi, bir kırmızı, bir mavi şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi kırmızı ipimle öreceğim. Mavi ipim, kenar ilmeğimi mavi ipimle olmasını istediğim için örmüyorum. Bunu kaydırıyorum. Yine ilmeklerimize bakalım. Burada da bakın tek başına duran bir ilmek var. Birbirine sarılmış ilmek var. Sonraki tek başına duruyor. Sonraki birbirine sarılmış. Bu şekilde ilerliyor. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Tek başına duran ilmekleri kaydırıyorum. Birbirine sarılmış olan, dolanmış olan ilmekleri ise ters örüyorum. İlk ilmeğim birbirine dolanmış ilmek. Bunu ters örüyorum kırmızı ipimle. Ördüm. Sonraki ilmeğim tek başına duruyor. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce şişime bir ip dolayacağım. Şu şekilde ipimi diğer tarafa alıp şöyle doladım ve bunu kaydırıyorum. İpimi tekrar kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğim çift. Bunu ikisini birlikte ters ördüm. Sonraki ilmeğim tek başına duruyor. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce şişime ipimi dolayacağım. Şimdi her seferinde ipi böyle almak zor oluyor. Biraz önce de gösterdiğim gibi. Önce şişime takıp sonra dolarsam terslerde daha kolay olur. Kaydırdım. Sonrakini ters örüyorum. Sonraki tek duran ilmeğim. Bunu kaydırıyorum ama ip doladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Son ilmeğime geldim. Şu an kırmızı ipimle ördüğüm için ve kenarın mavi olmasını istediğim için kenar ilmeğimi örmeden kaydırdım. Üçüncü sıramız da bu şekilde oldu. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada mavi ipimle öreceğim. İki ipi yan yana getireceğim. Örgümü şöyle şişin ucuna doğru kaydırdım. Mavi ipimle başlıyorum. Kenar ilmeğimi mavi ile örüyorum. Bir tane ördüm. İplerimiz, ilmeklerimiz yine aynı bakın. Bir tane tek duruyor. Bir tane
dolanmış var. Bir tane tek duruyor. Sonraki birbirine dolanmış. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tek duranları ilmek dolayıp kaydırıyorum. Birbirine dolanmış olanları ise düz örüyorum. Bu tek duruyor. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce sağ şişime ipimi doladım ve bunu kaydırdım. Sıradaki birbirine dolanmış ilmek. Bunu düz öreceğim. Sıradaki tek başına duruyor. Bunu kaydıracağım. Ama önce sağ şişime ipimi doladım ve kaydırdım. Sonraki ilmek çift duran ilmek. Bunu düz örüyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir tane ip dolayıp kaydırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Son ilmeğim tek ilmek. Buna ip doladım, kaydırdım ve kenar ilmeğimi de mavi ile örüyorum. Böylece 4 sıramız tamamlanmış oldu. Bu 4 sıranın tekrarı olarak örgüyü ilerletebilirsiniz. Bu taraf bakın mavi olacak. Bu tarafta ise kırmızılar önde olacak. Şimdi burada birkaç nokta var. Örgüyü ilerlettik mesela ve bıraktık. O zaman hangi iple öreceğiz? Ters öreceğimiz sırada mıyız? Düz öreceğimiz sırada mıyız? Bunları karıştırabiliriz. Bunu karıştırmamak için kolay pratik bir yöntemi var. Ben biraz örgüyü ilerletip bunu anlatacağım. Örgüyü bir miktar ilerlettim. Bakın ilmeklerim belirginleşti. Bu tarafta maviler ön planda. Bu tarafta ise kırmızılar ön planda. Şimdi birinci olarak hangi iple devam edeceğimizi nasıl bileceğiz? Örgüyü bu şekilde örer pozisyonda tutacağız. Ve ilmeklerimize bakacağız. Birinci yöntem hangi renk fazlaysa onun tersiyle örmek. Bakarsınız burada maviler fazla. O yüzden kırmızı ile öreceğim. Diğer bir yöntem ise tek olan ilmeklere bakmak. Bakın bu tek duruyor. Bu birbirine dolanmış. Bu tek duruyor. Bu birbirine dolanmış. Tek ilmeğim hangi renkse onun zıttıyla öreceğim. Buradaki tek ilmeğim mavi olduğu için ben bordodayım demektir bu. Mantığı da şu. Bu tek ilmeği kaydırıp ip doluyorduk. Maviyi dolayamayız. Kırmızıyı dolamamız gerekiyor. Mantığı da bu. Bu şekilde ipimizin hangisi olduğunu buluyoruz. Peki ters mi öreceğim, düz mü öreceğim? Onu nasıl bileceğiz? Örgümde öreceğim ilmekler hangileri? Tek olanları kaydırıyordum, çift olanları örüyordum. Bakın bu birbirine dolanmış ilmek çift. Bu ilmek hangi sıranın üstünde? Şöyle alttan bakıyorum. Bakın bu ters sıranın üstünde. Bu ters sıranın üstündeyse ters öreceğim demektir. Eğer birbirine dolanmış ilmekler şu şekilde şu V şeklindeki ilmeklerin üzerinde olsaydı düz öreceğim demekti. Mantığını şöyle anlatıyorum. Bir daha göstereceğim. Bakın burası ters ilmekler. Bu V şeklinde ilmeğin olduğu yer değil. O yüzden ters öreceğim. Ters örüyorum. Sıradakini kaydıracağım. İpimi doladım, kaydırdım. Bakın yine bu aradaki ilmeklerin üstünde bu öreceğim ilmekler. O yüzden ters örüyorum. Sıradakini kaydırdım, ters örüyorum. Şimdi bu sırayı bitireyim bir dakika. Şimdi mavi ipime geldi sıra. Bakıyorum mavi ipimle ters mi öreceğim, düz mü öreceğim? Öreceğim ilmekler bakın birbirine dolanmış olan ilmekler neyin üzerinde? Şöyle ilerlettiğimizde V şeklindeki ilmeklerin üzerinde. Bunların üzerinde ise düz örüyorum. Bakın. Burası arada bu tek ilmek. Bunu kaydırıyorum. Birbirine dolanmış ilmeğe geldim. Neyin üzerinde? V şeklindeki ilmeklerin üzerinde. Bunu düz örüyorum. Sıradakini kaydırıyorum. Bunu düz örüyorum.
Bu şekilde. Yani hangi ipte olduğunuzu ve ters mi düz mü öreceğinizi ilmeklere bakarak gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.